olanının diktatörleri alaşağı etmek adlı film olduğunu söylüyor. Eski Yugoslavya Başkanı Milosevic'i şiddet içermeyen direnişle indiren gençlerin stratejisine örnek gösteriyor. Baskı seviyesi arttıkça direniş de artar. Üniversite öğrencisiydi ve direniş hareketi örgütledi. York Zimmerman hired Mirovic to help create video games. İşte Canvas eğitimi almış olanlardan biri. Oldukça tiyatral, iyi eğitilmiş bir küçük kız. Yarı Arapça, yarı İngilizce konuşarak yaşıtlarını sokağa çağırıyor. Suriye'de özgürlük ve demokrasi istiyor. Freedom of opinion, freedom to criticize the government, freedom of protest. هلأ وقت الاحتجاج كسرتوا الخوف. All human beings are created equal. أي واحدة وواحدة منكم ممكن يكون الرئيس. Tüm bu faaliyetin sloganı daha fazla demokrasi. Kuzey Afrika ve Arap Baharı olarak adlandırılan darbeler dizisinde demokrasi projesi uygulayıcısı Otpor ve Canvas'ın parmağı vardı. Mısır'da halkı sokağa döken 6 Nisan Gençlik Hareketi yöneticileri Muhammed Adel, Ahmet Maher, Vail Gonim 2008'de Amerika'ya, 2009'da Belgrad'a Canvas merkezine gitmiş, orada eğitilmişlerdi. Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde öncelikle lise ve üniversite öğrencileri eğitiliyordu. Onlara sivil itaatsizliğe çağrı dersleri veriliyordu. Şehir meydanlarına çıkılacaktı. Caddelerde namazlar kılınacak, bayrağa sarılacak, gösterilerden sonra meydanlar temizlenerek halka ve polise şirin görünecekti. İşte Suriye'den sivil itaatsizlik kareleri. Bir örnek daha, kimliğini saklayan Müslüman Kardeşler Örgütü sempatizanı bir genç adam sivil itaatsizlik için halkı sokağa çağırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Bütün bunlardan sonra önce Dara, sonra Şam sokakları aniden karışıyor. Kalabalık öğrencilerden oluşuyor, genç aktivistler özgürlük, demokrasi diye haykırıyor. Bu yürüyüşlerde emperyalizme karşı dövizler taşınmıyor. Büyük Orta Doğu Projesi, Amerika ve NATO saldırılarına karşı hiçbir slogan atılmıyor. Pankartlarda bu yönde yazı bulunmuyor. Tek mesaj var. Esad gitsin, demokrasi gelsin. Oysa gelen demokrasiyi en iyi bu karikatür gösteriyor. والله العظيم ما غلطت. دي غلطة كل واحد كان ماسك في السلطة ومثبت فيها. Mısır'da Tahrir Meydanı hareketine öncülük eden Vail Gonim ya da Esma Mahfuz'u hatırladınız mı?
Esma Mahfuz önce Facebook'tan gençleri örgütlemişti. Gözünde yaşlarla halkı cuma namazlarına davet etmişti. الساعة دلوقتي 10:30 يوم 24 يناير 2011 بكرة يوم 25 يناير اللي بقالنا كتير قوي مستنيينه اللي كلنا تعبنا فيه بجد واحلى حاجة حصلت الفترة اللي فاتت ان مش اللي شغالين على اليوم دوت سياسيين لا ده كل الناس كل مصر بجد تعب. Esma Facebook'ta yeterli sayıya ulaşınca sokaklara çıktı. Mısır'da onun gibi onlarca eğitimli Canvas aktivisti vardı. Esma boşuna çarpıcı renkler giyerek meydanlara fırlamamıştı. Canvas'ın hazırladığı akıllı protesto nasıl yapılır kitapçığında nasıl giyinileceği, polislerle ilişki, biber gazından korunmak için neler yapılacağı konusunda bilgiler vardı. Mahallelerde nasıl örgütlenilir, meydanlara nasıl adam toplanır anlatılmıştı. Bu çerçevede Mısır'da Tahrir Meydanı'na 300.000 kişi dolduruldu. Meydan boşaldığında mübarek gitmiş, yerine Amerika ile yakından ilişkili Mısır ordusunun önde gelen isimleri oturmuştu. İşte Amerikan imzalı demokrasi projesi bu. Her ülkede örgütün üst kademeleri dolar zengini oldu. Bununla ilgili çarpıcı haberler Nisan 2011'de Washington Post'ta yer aldı. Gazete Amerika'nın Suriyeli muhalif gruplara milyonlarca dolar yolladığını belgelerle açıkladı. Amerikan Fox televizyonu da 19 Nisan 2011'de Wiki sızıntılara dayanarak yaptığı haberde Amerika'nın darbecileri fonladığını açıklamıştı. Şimdi biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki muhalif gruplara gizlice maddi destek veriyor. Beyaz Saray bir yandan Suriye yönetimiyle ilişkiler kurarken destek verdiği gruplar Beşar Esad'ı devirmeyi amaçlıyor. Wikileaks belgelerini yayınlayan Washington Post'a göre George Bush döneminde bu gruplara ve muhalif televizyon kanallarına maddi destek verildi. Obama da muhalifleri desteklemeyi sürdürdü. Amerikan fonlarının önemli bir kısmı Londra'dan yayın yapan Barada TV'ye verilmişti. Suriyeli